Bu ay Batı Yarımküre, Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir askeri ve diplomatik gerilimin merkezine dönmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 24 Kasım 2025 tarihinde attığı bir imzayla Venezuela devlet yapısını resmen narkoterörist bir organizasyon olarak tanımladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasıyla yürürlüğe giren bu karar, Venezuela ordusunun üst komuta kademesini ve bizzat devlet başkanı Nicolás Maduro'yu uluslararası hukukun tanıdığı devlet yöneticileri statüsünden çıkarıp El-Kaide veya DAEŞ'le benzer bir hukuki statüye, yani yabancı terör örgütü kategorisine soktu. Ama önemli olan şu ki bu sadece kağıt üzerinde kalan bir bürokrasi hamlesi değil. Bu kararın hemen öncesinde Amerikan Savunma Bakanlığı, gerçi artık adı değişti, artık resmi adı Eylül ayında Trump'ın imzaladığı kararname ile 1947 öncesindeki ismine, yani Savaş Bakanlığı'na geri döndü. Yani artık bu ismi kullanabiliriz. Amerikan Savaş Bakanlığı bölgeye USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu gönderdi. Karayipler'de şu anda Güney Mızrağı Operasyonu adı altında uyuşturucu ile mücadele maskesi takmış fiili bir deniz ablukası uygulanıyor. Peki Washington neden şimdi bu kadar sert bir adım attı? Venezuela liderini terörist ilan etmenin arkasındaki hukuki bahane ne? Bu işin içinde Amerikan petrol devi Chevron'ın nasıl bir çıkarı var? Ve en önemlisi, görünenin ötesindeki gerçek sebep ne? ABD neden Venezuela ile sıcak bir çatışmayı, hatta savaşı göze alıyor? Bu videoda 2025 yılının son çeyreğinde yaşanan bu krizin perde arkasını askeri, ekonomik ve jeopolitik boyutlarıyla derinlemesine inceleyeceğiz. Öncelikle ABD'nin dünyaya sunduğu resmi gerekçeye, yani bahaneye bakalım. Washington'ın tezi şu: Venezuela devleti artık meşru bir hükümet değil, devlet imkanlarını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kokain ve göçmen pompalayan devasa bir suç örgütü. ABD Dışişleri Bakanlığı bu yapıyı Cartel de los Soles, yani Güneşler Karteli olarak adlandırıyor. Bu isim Venezuela generallerinin apoletlerinde bulunan güneş sembollerinden geliyor. Amerikan iddialarına göre bu yapı bizzat Nicolás Maduro tarafından yönetiliyor ve Venezuela ordusunu, yargısını ve istihbaratını bir uyuşturucu dağıtım ağına dönüştürmüş durumda. Ama burada kritik bir ayrım var. Kriminoloji uzmanları ve bağımsız gözlemciler Güneşler Karteli'nin Meksika'daki karteller gibi dikey hiyerarşiye sahip tek merkezden yönetilen klasik bir suç örgütü olmadığını belirtiyor. Daha ziyade devletin içine yayılmış, rüşvet ve yolsuzlukla işleyen dağınık bir ağdan söz ediliyor. Hatta bu dağınık yapının birçoğu birbiriyle iletişim halinde bile değil. Yani aslında farklı yapılar. Ama buna rağmen ABD bu dağınık yapıyı tek bir terör örgütü çatısı altında topladı ve kendine bir hukuki zemin oluşturdu. Zaten ben yaptım oldu der geçer. Kimse de hesap soramaz. Trump bunun farkında ve bunu kullanıyor. Peki burada önemli bir soru var. Neden uluslararası suç örgütü değil de terör örgütü? Çünkü bir yapıyı terör örgütü ilan ettiğinizde Amerikan yasalarına göre savaş yetkileri devreye giriyor. Eğer karşınızdaki sadece bir uyuşturucu satıcısıysa onu tutuklamak için polis gönderirsiniz. Ama karşınızdaki bir teröristse onu etkisiz hale getirmek için donanma ve hava kuvvetlerini kullanabilirsiniz. İşte ABD'nin yaptığı tam olarak bu. ABD yönetimi Venezuela devletini sadece uyuşturucu kaçırmakla değil, aynı zamanda Tren de Aragua gibi vahşi sokak çeteleriyle işbirliği yaparak Amerika'nın iç güvenliğini tehdit etmekle de suçluyor. Kasım ayında İspanya'da yapılan operasyonlarda bu çete üyelerinin yakalanması ABD'nin bu küresel bir tehdittir tezini güçlendirmek için kullandığı en büyük argüman oldu. Kısacası terör örgütü etiketi ABD Başkanı'na ve Savaş Bakanlığı'na kongreden yeni bir savaş onayı almadan Venezuela'ya karşı askeri güç kullanma yetkisini dolaylı yoldan veriyor. Yani yaklaşan fırtınanın hukuki kılıfı burada gizli. Hukuki altyapıyı konuştuktan sonra sahada neler olduğuna bakalım. 13 Kasım 2025'te resmen duyurulan Güney Mızrağı operasyonu basit bir sahil güvenlik devriyesi değil. Bölgeye gönderilen USS Gerald R. Ford dünyanın en gelişmiş nükleer uçak gemisi. Üzerinde F-35C hayalet savaş uçakları var. Yanında destroyerlar ve amfibi çıkarma gemileriyle birlikte 2200 deniz piyadesi bulunuyor. Sadece uyuşturucu kaçıran tekneleri yakalamak için nükleer bir uçak gemisi göndermezsiniz. Bu açıkça bir güç gösterisi ve olası bir işgal tatbikatı. Daha da önemlisi bu adımla birlikte angajman kuralları da değişti. Eylül 2025'ten bu yana Amerikan güçleri Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere öldürücü vuruşlar gerçekleştiriyor. Raporlara göre bu operasyonlarda 20'den fazla tekne batırıldı ve 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Eskiden bu tekneler durdurulur, içindekiler tutuklanıp yargılanırdı. Şimdi ise gerekçe olsun olmasın istedikleri gemiyi vuruyorlar. Bu bir kolluk kuvveti uygulaması değil, bir yıpratma savaşı taktiği. Tabi burada psikolojik harp unsuruna da değinmek lazım. Trump'ın
Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmesi sembolik gibi görünse de aslında çok net bir mesaj barındırıyor. Biz artık sadece savunma yapmıyoruz, savaşmaya ve kazanmaya geliyoruz demeye çalışıyor. Sanki bugüne kadar savunmadalarmış gibi. Bugünkü konumuz üzerinden yorumlarsak da bu isim değişikliği Venezuela ordusuna ve onun müttefiklerine ABD'nin niyetinin caydırıcılık aşamasını geçtiğini, zorlayıcılık aşamasına yani sıcak çatışmaya hazır olduğunu ilan ediyor. Buraya kadar hızlı ilerledik. Şimdi gelelim en çok merak edilen ekonomik boyuta. Petrol. Bu işin arkasında petrol şirketlerinin çıkarı var mı? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Ama bu sandığımız gibi gidip petrolü yağmalayalım basitliğinde değil. Bu petrol gelirlerinin kontrolünü ele geçirme ve borç tahsilatı operasyonu. Amerikan enerji devi Chevron, Venezuela'da faaliyet gösteren son büyük ABD şirketi. Mayıs 2025'te lisansı doldu. Ama Ağustos ayında Trump yönetimi Chevron'a çok özel, kısıtlı bir lisans verdi. Bu lisansın şartları ABD'nin amacını öğrenmek için aslında çok önemli. Anlaşma şu. Chevron, Venezuela'dan petrol çıkarabilir ve bunu Amerika'ya taşıyabilir. Ama Venezuela devletine veya Venezuela devlet petrol şirketine bu petrol karşılığında tek $1 bile nakit ödeme yapamaz. Peki para nereye gidiyor? Para Venezuela devletinin geçmişten kalan milyarlarca dolarlık borcundan düşülüyor. Yani petrol akıyor, Chevron alacaklarını tahsis ediyor. Amerikan rafinerileri ihtiyaç duyduğu ağır ham petrolü alıyor ama Maduro rejiminin kasasına nakit para girmiyor. Bu stratejiyle ABD iki şeyi hedefliyor. 1. Amerikan şirketinin varlıklarını korumak ve alacaklarını kurtarmak. 2. Venezuela devletini finansal olarak boğmaya devam etmek. Ayrıca ABD Kongresi'nde ilerleyen Bolivar yasası Chevron gibi özel izni olanlar dışında Venezuela devletiyle iş yapan tüm küresel şirketleri Amerikan pazarından men etmekle tehdit ediyor. Bu Venezuela'yı tam bir ekonomik izolasyona itmek demek. Petrol denklemindeki diğer kritik unsursa Çin. Venezuela petrolünün büyük kısmını gölge filo denilen takibi zor tankerlerle Çin'e satıyor. ABD'nin terör ilanı ve deniz ablukası donanmaya bu gemileri uluslararası sularda durdurma hatta vurma yetkisi veriyor. Eğer bir tanker terör örgütü malı taşıyorsa ABD donanması buna el koyabilir ya da bunu vurabilir. Yani amaç sadece Chevron'un çıkarı değil. Aynı zamanda Çin'in enerji tedarik zincirini kesmek. Yani oyun gerçekten çok büyük. Peki uyuşturucu ve petrolün ötesindeki esas sebep ne? Neden ABD bu kadar büyük bir askeri yığınağı şimdi yapıyor? Çünkü ABD Venezuela'yı artık sadece bir sorunlu komşu olarak değil, Rusya ve Çin'in Batı Yarımküre'deki ileri karakolu olarak görüyor. 2025 yılı boyunca Rusya, Venezuela ordusuna S-300 hava savunma sistemleri, Sukhoi savaş uçakları, yedek parçaları ve askeri teknisyenler göndermeye devam etti. Rusya, Latin Amerika'daki varlığını ABD'yi kendi arka bahçesinden tehdit etmek için kullanıyor. Çin ise ekonomik olarak bölgeye yerleşmiş durumda. ABD için burnunun dibinde Çin ve Rusya tarafından desteklenen askeri ve istihbari altyapısını bu ülkelere açmış bir Venezuela rejimi kabul edilemez bir beka sorunu olarak tanımlanıyor. Savaş Bakanı Hexet'in ve Trump yönetiminin söylemleri ABD'nin bu dış güçleri bölgeden söküp atmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Güneşler Karteli'nin terörist ilan edilmesi aslında Moskova ve Pekin'e verilmiş bir ultimatom. Maduro'yu desteklemek artık bir devleti değil, bir terör örgütünü desteklemektir. Bunun bedeli ağır olur demeye getiriyor. Özetle ABD savaş istiyor. Çünkü yaptırımlarla deviremediği, aksine Rusya ve Çin'e daha da yakınlaşan bir rejimi kaba kuvvet ve askeri baskı yoluyla çökertmek, yani arka bahçesini temizlemek istiyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse Venezuela Devlet Başkanı'nın terörist ilan edilmesi 10 yıldır süren bir gerilimin son perdesi. Bahane narkoterör. Araç Güney Mızrağı Operasyonu. Ekonomik motor Chevron'un borç tahsilatı. Ama asıl hedef Amerikan hegemonyasının Batı Yarımküre'de yeniden ve mutlak tesisi. Peki gerçekten bu gerginlik savaşa dönüşebilir mi derseniz maalesef evet, böyle bir ihtimal var. Peki bir savaş çıksa Venezuela'nın ABD'ye karşı koyma şansı var mı? Onu da eğer isterseniz başka videoda konuşuruz. İstiyorsanız yorumlarda mutlaka bunu belirtin. Allah'a emanet olun.